Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır şahane bir milföy tarifiyle geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle milföyün hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir tane yumurta ekliyorum. Hemen ardından bir çay bardağı kadar sıvı yağ. Eklemiş olduğum malzemeleri şöyle kabaca bir karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir şişe maden suyumu sade maden suyun içerisine ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da limonu içerisine ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemelerimi tekrardan karıştırdıktan sonra hemen içerisine unumun büyük bir kısmını ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum milföy hamuru için toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu içerisine ilave ettikten sonra hamurum yoğunlaşana dek spatula ile bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız hamur oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Bu tarz hazırlayacağınız mayasız tariflerde hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Hamurunuz özlü bir kıvama gelene kadar, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çok iyi bir şekilde yoğurun ki yapacağınız sonuçtan memnun kalabilirsiniz. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra masada da bir 4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamurun kıvamını aldı, gördüğünüz gibi gayet yumuşak, pürüzsüz bir kıvamda. Hamur hiç bekletmeden hemen bir kesme aparatıyla hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Parçalamış olduğum hamurlarımı elimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Unlamış olduğum bir tepsinin içerisine hazırlamış olduğum bezelerimi koyarak üzerini kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar bekleteceğim hamurlarımı. Yarım saatin sonunda hazırlamış olduğum hamurları teker teker açma işlemine geçiyorum. Öncelikle merdane ile yuvarlak bir form vererek açmaya başlıyorum. Dilerseniz aynı işlemi oklava ile yaparak da o şekilde yapabilirsiniz. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra merdane ile hamuru inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Hamur gayet yumuşak bir kıvamda olduğu için çok güzel bir şekilde açılacaktır. Ara ara undan destek alarak sizler de bu şekilde hamurunuzu büyütebilirsiniz. Ben hamurumu hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle bekletmiş olduğum yağı sürüyorum.
Hamurun kenar kısmından başlayarak öncelikle hamuru ikiye katlıyorum. Daha sonra tekrardan oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yağımı hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Hamuru dörde katladıktan sonra hemen kenara alıyorum ve diğer hamurumu da aynı şekilde açmaya başlıyorum. Hazırlayacağımız milföy hamuru katlamalı aşamaları olacak. İkinci hamurumu da aynı şekilde ilk hamur gibi büyütüyorum. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra tekrardan hamuru güzelce yağlıyorum. Hamuru yeterince yağladıktan sonra hazırlamış olduğum ilk hamuru ikinci hamurun tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdim. Üzerine tekrardan yağdan sürüyorum. Hamuru öncelikle ikiye katladım. İkiye katladıktan sonra kuru kalan yerleri yağladıktan sonra hamuru dörde katlıyorum. Üçüncü ve dördüncü hamurlarda da aynı işleme devam ettim. İkinci hamurumu da aynı şekilde hazırlamıştım. Üçüncü hamurun tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdim. Tekrardan aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Dördüncü hamuru da aynı şekilde gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Sadece tek hamurla, tek bezeyle bir tepsi dolusu milföy hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapılışı gayet kolay ve inanılmaz derecede lezzetli bir tarif. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Hamurumun tamamını hazırladıktan sonra tekrar unlamış olduğum tabağımın içerisine alıyorum. Üzerine temiz bir poşetle örterek buzdolabında yaklaşık 45 dakika kadar içerisindeki yağın donması için bekleteceğim. Vaktiniz varsa derin dondurucuda da aynı şekilde bekletebilirsiniz. Ne kadar çok bekletirseniz hamurunuz daha güzel olacaktır, kat kat olacaktır. 45 dakikanın sonunda derin dondurucudan hamurumu aldım. Unlamış olduğum masamın üzerine koyduktan sonra merdane ile hamuru öncelikle yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Dikdörtgen bir boyuta gelene kadar hamuru inceltebildiğim kadar incelteceğim. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra 4 parmak olacak şekilde ayarladım. Rulet yardımıyla bu şekilde hamuru parçalara ayırıyorum. Küçük küçük kare boyutu olacak şekilde hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Ben bugün milföylerimi peynir karışımından hazırlıyorum. Lor peynirin içerisine bir miktar minik minik doğramış olduğum maydanozları ekledim. Dilediğiniz iç harçları kullanabilirsiniz. Dilerseniz çikolatalı da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. Bir önceki milföy tarifimde o şekilde hazırlamıştım. Milföylerimiz zarf şeklinde bu şekilde şeklini vererek hazırlıyorum. Siz dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz.
Milföy hamurların tamamının şeklini verdikten sonra bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla hazırlamış olduğum milföy böreklerin üzerine özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı önceden ayarladım. 180 derece fanlı ayarda altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimi fırına gönderiyorum. Çıtır çıtır şahane bir börek tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimi güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.